Elementor nedir? Nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Hangi ayarları yapmamız gerekiyor? Bugün bu videoda hepsini teker teker A'dan Z'ye öğreneceğiz. Hiç vakit kaybetmeden şu Elementor'u öğrenmeye, anlamaya başlayalım. Evet, Elementor'un bu eklentilere gelip direkt yükle falan kısmına direkt geçiyorum. Ona biliyorsundur, yani yüklemeyi biliyorsundur herhalde. Yükledikten sonra bir kurulum aşaması geliyor. Elementor'le siteni bağla falan diyor. O da şablonlar için. Yani hazır şablonlar birkaç tane. Çoğu ücretli bu arada. Onları kullanmak istiyorsan siteyi de bağlayabilirsin veya Elementor'un AI özelliklerinden faydalanmak istiyorsan bağlayabilirsin. Hesap oluşturman gerekiyor. Ücretsiz bir şekilde oluşturabilirsin. O kısmı da geçtim. Genel olarak ayarlara bakacağız şimdi. Yükledik. Sol tarafta bak, burada Elementor diye bir alanımız geldi. Direkt ben buna tıklayayım. Karşıma ne çıkıyor? Anlatmaya başlayalım. Şimdi bu alanda birkaç bizim hızlı düzenleme yapmamız için hızlı kısa yollarımız var. Altta tanıtıcı eklentiler var. Bu kısmı geçeceğim çünkü burada gördüğümüz tüm ayarları hem Elementor'un içinde yapacağız bunu. Düzenleme alanında yapacağız. O yüzden bu kısımları anlatmamıza gerek yok şu anda. Bu kısmı direkt geçelim. Burada değişecek hiçbir şey yok. Ayarlara bir bakalım. Ayarlara geldim. Genel ayarlarda yazı türlerim var benim. Bu yazı türleri yazılar ve sayfalar. Şimdi bu site yeni olduğu için sadece yazılar ve sayfalarımız var. Yani yazılar dediğimiz bloklar. Bu şu anlama geliyor. Elementor'u nerede kullanalım? Şu anda yazılar ve sayfalarda iki tarafta da Elementor'u kullanabileceğiz. Yarın bir gün bir e-ticaret sitesi varsa mesela orada bu alanda bir ürünler sekmesi çıkacak. Portfolyo alanı varsa, öyle bir sistem varsa, kişisel bir sistem varsa burada portfolyo seçeneği çıkacak. Bu tarz seçenekler burada çıkacak. Eğer ki bir noktada gözükmedi, bir alanda gözükmedi, hemen gelip burayı kontrol ediyorsun. Tiki yoksa tiki atıyorsun. O alanda da Elementor'u kullanmaya başlıyorsun. Varsayılan renkleri etkisizleştir var. Bu iki alan zaten kapalı olarak geliyor. Açmamıza da gerek yok. Burada değiştirmemizi gereken de hiçbir şey yok. Data paylaşımında zaten kapalı. Datalarımız paylaşılsın mı paylaşılmasın, kalsın böyle. Entegrasyonlar alanında bir Google Haritalar API'si alanı var. Burada bir Google Haritalar API'miz varsa tabii ki buraya bağlayacağız, ama yoksa bu kısmı pas geçeceğiz veya farklı API'leri Elementor'a bağlamak istiyorsak mesela bunların aralarında şey olabilir. E, Neydi? Google Reach de olabilir, aynen. Güvenlik için onu, formlardaki güvenlik için onu bağlamamız gerekebiliyor. Onu da gerekli eklentilerle buraya bağlayabiliyoruz. Gelişmiş kısmında şunu söylemek gerekirse, bizim bu arada sadece biz bunları anlatıyoruz ama ben bunları anlatıyorum, ama sen Elementor'u yükledikten sonra ben Elementor'un ayarlarına gideyim de gelişmişte şu sekmeyi değiştireyim gibi bir seçeneğin, düşüncen olmaması gerekiyor. Çünkü zaten bunlar olabildiğince en uyumlu şekilde ayarlanmış şekilde geliyorlar. Yani biz Elementor'u yükledikten sonra buralarda herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Ben sadece şu an bunlar nedir ne değildir genel olarak anlatıyorum. Gelişmişe geldik. Burada işte düzenleyici yükleci yöntemini değiştir diyor. Ben bunu değiştirmek zorunda mıyım? Değilim. Bu böyle kalacak. Ama eğer ki ben sitede bir hatayla karşılaştım, o zaman bu seçeneği aktif etme ihtimali o zaman doğuyor. Yani herhangi bir hatalarla karşılaştıysak, mesela sistemimize SVG dosyası yüklemek istiyoruz. SVG formatında bir ikon yüklemek istiyoruz. Logo yüklemek istiyoruz. Ama yükleyemiyoruz. SVG default olarak bizde açık değil. Yükleyemiyoruz. Genel olarak sitelerde açık değil. O yüzden bu filtrelenmemiş dosya yüklemelerini etkileştir. Şu an devre dışı. Bak, burada da yazıyor zaten. SVG ve JSON. Güvenlik riskidir diyor. Bunları yükleyemiyoruz. Bu yüzden devre dışı. Ama illa ki yükleyeceğim diyorsan geliyorsun, bunu etkinleştiriyorsun. SVG'yi bu şekilde yükleyebiliyorsun. Ama default olarak kapalı kalabilir. Yine Google yazı tipleri. Bunlarda da değişiklik ihtiyacımız yok. Ama eğer ki bir siteyi taşıdıktan sonra Elementor ile yaptığın siteyi taşıdıktan sonra yazı tiplerinde bozulmalar varsa, atıyorum ben Poppins kullandım sitemde ama taşıdıktan sonra sans serif olarak geri kaldı, yani ya farklılaştılar, değiştiler, bozuldular diyorsan, o zaman gelip buradaki tabii YouTube'da bana birkaç önceki videolarımda var yazı tipi bozulduysa bunları ne yapman gerektiğini anlattım. O zaman bunları değiştirmem gerekiyor. O yüzden şimdilik buradaki herhangi bir değişikliğe dokunmuyorum. Performans da aynı şekilde. Elementor e, çok özelliğe sahip olan bir eklenti. Bu yüzden biraz ağırlıklar yapabiliyor, ama bu ağırlıkları yapmasın diye de zaten kendi içinde performans ayarları burada belirtildiği gibi e, yapılmış. Burada da herhangi bir
değişiklik yapmamız bizim web site hızımızı çok da değiştirmeyecektir buradaki. Sadece burada belki birkaç değişiklik yapılır. Bazı şeyler öğrenmişsindir, görmüşsündür. Değişikliği yaparsın. Ama bu site hızını etkilemez. Daha çok düzenleyici hızını etkiler. Yani sayfalara geldiğinde Elementor'la düzenle dedikten sonra o ekran çok daha hızlı açılır belki. Sadece onu etkiler ama genel olarak site hızını etkilemez burası. Özellikler kısmında da zaten bakalım burada bir şey var mı? Yok. Burada da hiçbir şey yok. Bunlar da olduğu gibi kalacaktır. Editör V4'te şu an alfa aşamasında. Bu belli bir süre içerisinde Elementor'e beta olarak gelecek. Şu an hiçbir fikrim yok. İnanır mısın? Bu Editör V4 hakkında hiçbir fikrim yok. Birkaç video gördüm ama izlemedim. Çünkü henüz gelmedi. Geldiğinde zaten videosunu çekeriz, anlatırız. Ayarlarda bu kadar. Hiçbir şey değiştirmemize gerek yok. Yani öğrenmemize de gerek yok. Rol yöneticisi dersen, rol yöneticisi ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorum. Bunları kullanıyorum. İlk defa açtım mesela şu anda rol yöneticisini. Geç. Elementor Manager bu şu anlamda. Burada Elementor'un içindeki widget'larda işte arama, akordeon, bütün hepsi burada gözüküyor. Listeli bir şekilde burada gözüküyor. Hepsi açık bir şekilde de gözüküyor. Kullanımını görebiliyorsun burada. Mesela göster dediğimde metin düzeltici widget'ını ben bir defa kullanmışım şu an web sitemde. Burada sen işte site tamamlandıkça buradaki rakamlar değişecek tabii ki. Kaç defa kullandığını görebiliyorsun. Burada ne yapabilirsin? Ne yapma ihtimalin var? Örnek veriyorum. e, Google Maps. Bu widget'ı hiç kullanmadın web sitende ve kullanmak da istemiyorsun. Gerek yok. Bunu buradan gelip kapatabilirsin. Bunu buradan kapattığında Elementor düzenleyici arayüzünde Google Maps widget'ı artık gözükmeyecek. Peki o gözükmediği için senin site hızın gelişecek mi? Gelişmeyecek. Çünkü nedir? Ön yüzde bir hız değişikliği olmuyor. Bu sadece senin işte sayfalara gelip tabii bunu kaydettim. Mesela Maps'i kapattık ya kaydettik bunu. Sayfalara geldin. Burada sayfam var ya. Elementor'la düzenle dedikten sonra buranın açılış hızı daha hızlanır en fazla. Onun yapacağı olay odur yani. Ama genel olarak hızını etkilemez. Senin web site hızını etkilemez bu durum. Element Manager'da genel olarak buydu. Burası da çok takılabileceğin bir nokta değil. Yani kapatsan da kapatmasan da. Bazı çok ağır yükler bindirdiysen tabii bunları işe yaramadıklarını kapatman fayda sağlayacaktır. Bu kısmı da geçelim. Araçlara bakalım. Araçlara geldik. Yine araçlara da değişikliğe ihtiyacımız yok ama buraya da bir ufaktan anlatalım. Elementor Cache ve kütüphane senkronizasyonu var. Bu ikisi mesela nasıl anlatsam, nasıl desem siz Türkler. Şöyle bir bozulma olduysa yine sayfanda, sitende herhangi bir bozulma olduysa Elementor'un cache'leri var, ön belleğleri var, CSS cache'leri var. Bunları biz baştan oluşturabiliyoruz. Bu şekilde tıkladığımda baştan oluşturuyor. Belki orada bir hata olduysa, CSS'lerde bir hata olduysa, sayfada bozulma varsa muhtemel CSS'lerdedir. Buradaki dosyaları yenilediğimde o hatayı çözme ihtimalimiz var. Kütüphane senkronizasyonunda yine bu çok fazla karşımıza çıkmıyor ama bazen oluyor. Ee, Niye olduğunu hatırlamıyorum ama bunu da yine bazen karşımıza çıkan bir problemden sonra yenileyebiliyoruz. Ama yani hiç olduğu akışında devam ediyorsa ve Elementor'u yeni yüklediysen bunlara hiç bakmama gerek yok. Çünkü zaten doğru bir şekilde geliyorlar. Güvenli modda şu. Siteyi yaptık ama bir şey yüzünden bir eklenti güncellendi, bir hata oldu, bir problemle karşılaştık yine. Elementor paneli açılmıyor. Yine ne dedik? Bu sayfaya geldim. Ya sayfalarıma geldim. Elementor'la düzenle dedim ama burası dönüyor, 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 açılmıyor bir türlü. Bunun açılmadığını düşün. Açılmama ihtimali oluyor. Böyle bir hatalar oluyor. O zaman güvenli modu buradan gelip devre dışı değil de etkinleştir diyorum. Bu da şunu sağlıyor. Elementor dışındaki tüm her şeyi devre dışı bırakıyor. Eklentilerin ve temaların dahil. Her şeyi devre dışı bırakıyor. Sadece Elementor açık kalıyor ve Elementor'u çalıştırmaya çalışıyor. Eğer ki bunu etkinleştirdiğinde bu dönüp durma gittiyse, Elementor panelin düzeldiyse demek ki sorun Elementor'da değil. Farklı en son yaptığın işte veya en son eklediğin eklenti yüzünden, en son güncelleştirdiğin eklenti yüzünden, tema yüzünden mantığını çıkartabilirsin. Bu da bu anlama geliyor. Hata ayıklama çubuğu da neymiş? Bunu da geçtik. URL değiştir. Burada bir şey yok. URL'i değiştirmemize gerek yok. Sürüm kontrolümüz var. Bu bizim sürümü gösteriyor işte. Biz şu an 3.34.0 sürümündeymişiz Elementor'da. Bu nerede işime yarar?
Bunun için farklı eklentiler var. Yani mesela işte Elementor'u 3.33.6'dan 3.34'e güncellediğimi düşünelim ve hata oldu. Sistemde bozulmalar oldu. Bunu farklı eklentilerle, VP rollback tarzı eklentileri ve temaları bir önceki sürümleri geri alma ihtimalimiz var. Seçeneğimiz var. Ama buna hiç gerek olmadan Elementor bunu kendi içinde yapmış. Elementor'u kendimiz eski sürümlerini buradan alabiliyoruz istediğimiz sürümlere. Dediğim gibi mesela 3.33.6'da benim sistem çok iyi çalışırken gayet hiçbir sorunum yokken ama güncelleyeyim dedim. 3.34'e aldım. Hop ne oldu? Site patladı. Boom. Ne olacak? Bir önceki sürüme buradan geri alacağım. Çalışan sürüme geri alacağım. Sorunlar düzelecek. Beta test kullanıcısı da olmak istemiyoruz. Bakım modu, tamam, bakım modunda anlatılacak bir şeyler var. Bakım modu şu an devre dışı. Mesela siteyi yeni yapmaya başladık değil mi? Biz bunu direkt açık olarak mı yapacağız? Hayır. Çünkü ne olacak? Siteyi bir haftada yapacağım, 10 günde yapacağım, 12-14 günde yapacağım. Çok yakında sayfası yapabilirim. Bunu HTTP 200 kodu döndürecek. Bu da dizine eklenmeye hazır olduğu anlamına gelecek. Ama ondan öncesinde yani yaptığım düzenlemeleri ön yüzde gözükmemesi için çok yakında olarak kalabilir. Çok yakındayı seçerim. Kimlere erişebilirim? Bunu hiçbir şey değiştirmeden bir şablon seçmem gerekiyor tabii ki. Bunu da bir şablon seç deyip şablon kütüphanesine atacak. Burada bir çok yakında sayfası oluştururuz. Hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde işte ne yazar? 2 hafta içinde geliyoruz filan tarzında bir şablon oluştururuz. Ay yanlış yere. Ha. 2 hafta içinde geliyoruz gibi bir şablon oluştururuz. Çok yakında olarak döner. Sonrasında site tamamlandığında da bunu normale devre dışı bırakırız ve site yayına girmiş olur. Veyahut da bakım seçeneği var. Bakım seçeneği de siteyi yaptık, çalışıyor, okey. Ama ana sayfada kritik düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bir tasarımı değiştireceğiz örneğin mesela. Bunu bakım olarak alırız. Birkaç günden fazla kullanılmasını da önermeyiz. O düzenlemeleri yaparız. Sonrasında tekrar devre dışı bırakıp yayına almış oluruz. Bu tarz şeyler. Web site template kısmı da gereksiz. Bunu da geçtik. Sistem bilgisi. Yardım almayacağız. Yardım almayı geçtik. Gönderimler. Gönderimler kapalı. Çünkü gönderimler Elementor Pro'nun bir özelliği. Elementor Pro bize form ekleme seçeneğimizi sunuyor. Form nedir? İşte yani farklı bir eklenti yüklemeden Elementor Pro ile formlarımızı oluşturabiliyoruz. Sonrasında bu oluşturduğumuz formlarda da işte kullanıcılar giriş yaptı, formu doldurdu, mailini gönderdi. Burada gönderimler kısmında formun detayları bizim karşımıza çıkıyor Elementor Pro'nun özelliği sayesinde. Ama şu an Elementor Pro değil, dümdüz Elementor'u anlatıyoruz. Özel yazı tipi aynı mantık. Atıyorum yani Elementor'un içerisinde birçok yazı tipi var mevcut. Çoğu da mevcut. Ama mevcut olmayan bir yazı tipi seçtin diyelim. Kurumsal kimliğinde mevcut olmayan bir yazı tipi var. Yani Elementor'da mevcut olmayan. Nikon yazı tipi. Ne yapacaksın? Burada yok diye yapamayacak mıyız? Yapabileceğiz ama bu da Elementor Pro'nun bir özelliği. Yazı tipini ne dosyasıydı? HTTF dosyası olarak buraya ekleyip istediğin yazı tipini de Elementor'un içerisine ekleyebiliyorsun. Yine aynı mantıkla simgeler mantığında da istediğin bir simge kütüphanem varsa, simge listem varsa burada da simgelerini de yine aynı mantıkla ekleyebiliyorsun. Tabii ki bunlar Elementor Pro sayesinde olacaklar. Biz yine de üstünden geçelim. Özel kodda da aynı mantık. Bazı alanlarda belli bir kod eklemek istersin. Mesela reklam hesabını bağlayacaksın. Google Ads sana bir reklam takip kodu veriyor. Onu eklemen gerekiyor. Onu buradaki Elementor Pro'nun özelliğiyle direkt ekleyebilirsin. Ama Elementor Pro yoksa farklı dahili eklentiler kullanmamız gerekecek. Buradaki eklentiler kısmı boş. Hesap bağla kısmı da en başta anlatmıştım. Hesabını bağlayıp bu siteye bağlayıp birkaç tane ücretsiz şablonu falan kullandırtabiliyor ama çok da yani çok yeniysen hani ben direkt şablon kullanacağım falan diyorsan tabii ki bir hesabını bağla, oradaki şablonlara bak. Şimdi bu Elementor arayüzündeki özelliklere bakacağız. Orada da sana şablonların neler olduğunu bir ufaktan göstereyim en azından. Şimdi buradan mı gideyim? Tamam, buradan gidelim ya da buradan gitmeyeyim. Yeni bir sayfa ekleyeyim. Oradan deneme sayfamızı ekleyelim şuraya, yayınla diyelim. Direkt Elementor'la düzenle deyip bu arayüzdeki neler var neler yok onları da anlatmaya başlayalım. Tamam. Şimdi direkt karşıma benim böyle bir ekranım çıktı. Elementor düzenleyici arayüzüm. İlk nereden başlayalım biliyor musun? İlk
Gördüğümüz yerlerden başlayalım. Yani tam gördüğüm buralardan başlayalım. Şimdi burada bir Elementor'un simgesi var. Bu simge benim site ayarlarına, tema yapıcı ayarlarına, buradaki ayarlara gönderebiliyor. Tabii çıkışı da buradan yapıyoruz. Bu artı işareti zaten buradaki widget'ları bahsediyor. Widget'lara da detaylı olarak değil ama yüzeysel olarak gireceğiz. Hatta hazır gelmişken girelim. Gelmişken girelim. Burada widget'larımız var. Widget'larda nelerdir? Container bizim zaten bu container'lara bu arada birkaç video sonra detaylarla gireceğim. Bir nefesim kesildi. Of, çok hızlı konuştum. Biraz sakinleşelim mi? Sakinleşelim. Tamam. Bu container'lar olayına birkaç video sonra detaylıca gireceğim. Sadece bu container'ların ne olduğunu, tüm ayarlarını girip anlatacağız. O yüzden buraları zaten hiçbir widget'ı tanıtmayacağım bu arada. Sadece yüzeysel olarak bakacağız. Hızlı grafik container'lar var yerleşimlerde. Sonrasında ücretsiz sürümdeki buradaki 8 tane temel widget'ım var. Pro'nun özelliklerinde burada birçok farklı özellik var. Hepsi kapalı çünkü Pro'nun özellikleri, biz Pro'da değiliz şu anda. Yine genel olarak da burada farklı birkaç tane daha e, özelliğe sahibiz widget'larda. Bağlantı biyografileri bunlar da kapalıymış zaten. Çok da kullanacağımız şeyler değiller. Site, tekil, WooCommerce bunların hepsi kapalı zaten. Yükselt diyor çünkü bunlar Pro'nun sayesinde gelecek şeyler. WordPress'in de sunduğu birkaç widget var. Bunlar da çok kullanacağım şeyler değil. Eğer ücretsiz sürümdeysek buradan kutumuzu oluşturup temelden işte başlığımızı, görsellerimizi, içeriğimizi, burnum kaşındı ya. İçeriğimizi yaparız. İçeriğimizi ekleriz. O şekilde bir tasarım. Genelde de bir ufak özelleştirmelerle daha güzelleştirebiliyoruz sitemizi. Yani Elementor'un ücretsiz sürümüyle de gayet iyi siteler ortaya çıkarma imkanımız var. Gayet de yeterli imkanlar sunuyor widgetlarla beraber. Ama widgetların olayı bu kadar da, elemanları o kadar takılmayacağız. Biz genel olarak diğer kısımlara bakalım. Burada bir sayfa ayarları var. Bu sayfa ayarları nedir? Bu içinde bulunduğum sayfanın ayarları da zaten başlıkta gördüğüm gibi zaten deneme sayfası oluşturmuştuk. Başlığını burada, yayınlanma durumunu değiştirebiliyorum. Alıntı da ekleyebiliyorum. Alıntı tam olarak nerede nasıl gözüktüğünü çok bir fikrim yok. Çok denemedim de. Ama alıntı yazabiliyormuşuz yani. Öne çıkarılan görselimi de buradan seçebiliyorum bu sayfa için. Sırası sıfır kalabilir. Bu sayfada bir yorum alanı olacak mı? Olacaksa evet, olmayacaksa hayır olarak kalabilir. Başlığı gizli kısmı kapalı olur. Bu başlıkta bakın zaten buradaki bizim başlığımız neydi? Denemeydi. Gitti, pardon. Başlığı gizliydi. Şuradan kapatıp direkt gidebilir. Bu site dediği kısımda header olacak aslında. O yüzden bu öyle kalıyor. Sayfa düzeni alanı var. Sayfa düzeni alanı nedir? Bakın şu an hiçbir şey yapmadığım halde 4 tane seçeneğe sahibim. Varsayılan da yine olduğu gibi böyle. Şunu kapatalım şimdilik. Şurası bir header alanı. Şu tüm hakları saklıdır kısmı, şu altta da bir footer alanı var. Ortada da bizim body'miz, siteyi oluşturacağımız alan var. Varsayılan da bu şekilde kalıyor. Elementor Canvas nedir? Elementor Canvas'ı seçtiğimde bu alan yenileniyor ve header ve footer gidiyor. Sadece bizim oluşturacağımız öğelerin bulunduğu yer kalıyor. Burada istediğimiz tasarımı yapabiliyoruz ama header'ımız ve footer'ımız olmuyor bu alanda. Elementor Canvas budur. Tam genişlikte yine aynı mantık, bu varsayılan olarak geliyor zaten. Header'ım, footer'ım var ve ayarlarla birlikte 1320 mi 1140 mı öyle bir genişliğe sahip bir ekrana sahip oluyoruz. Tema nedir? Bu da temanın kendi şeyi oluyor. Şu an herhangi bir tema seçmediğim için, ayarlarını yapmadığım için yine aynısı gözükecek. Herhangi bir sorun karşıma çıkmayacak. Sayfa düzeni kısmı da bu. Biz bunu yine de varsayılana tekrar alalım. Tamam, bu yanında ne varmış? Geçmiş varmış. Geçmiş. Geçmişte kaldı, artık önümüzdeki düzenlemelere bakalım. Burada zaten bir önce yaptığımız düzenlemeleri bana gösteriyor. Adı üstünde geçmişler burada. Sürümler de aynı şekilde burada. Mesela 4 dakika önce biz bu sayfayı açtık. 4 dakika, yani ilk açtığımız haline burada tıkladığımda alabilirim. Mesela burası düzenlenmiş. Bak, ilk tıkladığım hale geldiğinde deneme kısmı da geldi. Biz az önce burayı kapatmıştık ama ilk açıldığında olduğu için ve bunu seçtiğimiz için geri geldi. Şöyle düşünelim. Ben bugün ana sayfamı değiştirdim. Düzenleme yapmak istedim. Düzenlemelerimi yaptım. Bir canlı siteden bahsediyorum bu arada. Düzenlemeleri yaptım, okey. Ama günün sonunda dedim ki ya, bu olmadı be. Hani bu düzenlemeleri yaptım ama olmadı be. Dünkü daha iyiydi hani. Dün olan daha iyiydi diyorsam, bu geçmişe gelip sürümlere gelip buradan
dünün tarihini seçip direkt düne tek tıkla gidebiliyorum. Böyle bir avantajımız var. Bunun dolayı da çok iyi betimledim, çok iyi anlattım. Çok da iyi anladığını düşünüyorum. O yüzden geçmişi de kapattım. Burada deneme alanı varmış. Yani deneme başlığım burada yazıyor. Son dediği kısım, son düzenlediğimiz sayfalar burada karşımıza çıkıyor. Bağlantılı sayfalar da karşımıza çıkıyor. Herhangi bir sayfam olmadığı için gözükmüyor tabii şu anda. Yeni sayfada direkt buradan ekleyebiliyoruz. Diğer bu üç alan nedir peki? Bu masaüstü, tablet ve mobildeki görünümlerini direkt responsive ayarlarını buradaki hızlı ayarlardan yapabiliyoruz. Masaüstünü tamamladık diyelim. Sonrasında tablete geçiyorum. Tablette nasıl gözüküyor? Aa, bok gibi gözüküyor. Niye? Çünkü ayarlarını yapmadım deyip tablet düzenlemelerini yapabiliyoruz. Sonrasında yine aynı şekilde mobilde de düzenlemelere geçiyoruz. Bu neymiş? Yenilikler diyormuş. Bu yeniliklere haber veriyor. Hiç umurumuzda mı? Değil. Bulucu kısmı var. Elementor'da herhangi bir şey bulmak için yazın diyor. Bulmak istiyorsanız yazın. Ben hiç kullanmadım. Şurada şu geçmişi kapatabilirsek tabii. Nasıl çıkacağım ben bu geçmişten? Tamam, buradayım. Geçmişe takılı kaldım, görüyor musun? Al işte. Çağımızın hastalığı, geçmişe takılı kalmak. Neyse, F5 attım, yeniledim, geri geldim, tamam. Bulucu kısmı buydu. Yapı neydi? Yapı buydu. Şimdi yapıyı anlatayım bu ufaktan. Yapı benim en çok kullanılması gereken, takibinizi yapmanız gereken çok önemli bir olaydır. Bak, ben buraya bir adet kutu oluşturdum. Bu kutunun da içine bir tane başlık attım. Burada da hepsi tık tık hepsi geldi karşıma, tamam mı? Bu yapının olayı budur. Kılavuzumdur bu benim. Yani bunları mesela çoğaltalım. CTRL D ile çoğaltayım. Sen de şöyle bir şu kadar, ya buraya takılma. Şuraya alalım. Bu kadar konteynere sahip olduğunu düşün ve içinde her birinin içerisinde farklı farklı şeyler olacaktır. İşte görseller, metinler, yazılar, farklı tasarımlar olacak burada. Bunların içinde kaybolmamak için bu neredeydi, hangisiydi, ne olduğunu öğrenmek için mesela bunu iletişim olarak adını değiştirebilirim. Mesela burasını banner olarak değiştirebilirim. İsimler vererek her birinin ne anlama geldiğini, nerede ne yaptığını daha kolay bir şekilde öğrenebilirsin. Bu yapı senin işlevselliğini arttıracak bir unsurdur. Eğer ki zaten yeni başladıysan, nerede ne olduğu hakkında kafa karışıklığına bir sahipsen, bunun açık olması, buraları kontrol etmen senin faydanadır. Bunu açmayı unutma. Bence kullan. Bence hoş. Bu yapı güzel. Bu burada kalsın, okey. Ön izleme var. İşte burada yaptığın düzenlemeleri ön tarafta izleyebiliyorsun. Bu mantık bu. Yayınla işte. Peki bunun altındaki oklar nedir? Bu sayfayı taslak olarak değiştirebilirim. Peki şablon olarak burada da sayfayı görüntüleme varmış. Aynı şey şuradakiyle. Şablon olarak kaydet nedir peki? Şablon olarak kaydet dediğimde burada oluşturduğum sayfayı bir şablon olarak kaydedecek ve bu şablon, mesela adını verelim. Örnek veriyorum, ürün sayfası olsun burası. Ürün sayfası olarak bunun adını verdiğimde, şablon olarak kaydettiğimde, adını verdim, kaydettim. Bak, bu şablonlara geldi. Bunu nasıl peki tekrar diğer ürünlere yükleyeceğim peki bu tasarımın aynısını? Şunları silelim, şu kalabalığı silelim. Bunları hepsini bir saniye silelim. Heh. Yeni bir sayfayı açtın, yeni bir ürünü açtın mı? Yeni bir ürünü açtın. Bu ortadaki tıklama olayı, şablonlarımız burada. Şu klasör şekli. Sonrasında burada şablonlar geliyor. Bloklar, sayfa, şablonlar. Bak, az önce eklediğim ürün sayfası şablonu burada. Ben bunu seçip direkt ekle dediğimde, uygula dediğimde, hop, az önceki bütün içerik buraya geldi. O ürün sayfasının hepsi buraya da geldi. Yani her ürün için teker teker aynı tasarımları yapmana gerek yok. Sen bunu şablon olarak kaydedersin. Bu sadece ürün için değil, bütün her şey için. Örnek veriyorum, hizmetlerin 6 tane hizmetin vardır. Kurumsal olarak 6 tane hizmete sahipsindir. Bir adet hizmetler sayfasını oluşturursun. Sonrasında onu şablon olarak kaydedersin. Diğer hizmetlerine de bu şablonu yüklediğinde geriye kalan sadece metinleri, görselleri düzenleme imkanı olur. Tasarımın aynısı diğerlerine de yüklenir. Bunun olayı da budur. Şablonları da kullan. Şablonlar müthiş bir olaydır. Hız katar yani. Hız katar senin. Tamam. Bir diğer kısım şeyler vardı. Şunları tekrar silelim. Bunları bir sileyim. Tık tık sesi çok geliyor mu acaba? Geliyor olabilir ama bir şey olmaz o kadar.
Bu artı işareti ne? Bu artı işareti az önce de yaptım aslında söylemedim ama e, direkt buradaki container eklemek yerine, ızgara eklemek yerine artıya tıkladığımda iki seçenek buraya da geliyor. Flexbox diyorsun. Bir aşağı yönlü bir sütun, yatay yönlü bir sütun, ikili sütun. Yine ikili ama sol taraftaki daha küçük, sağ taraftaki daha büyük sütun. Bu şekilde farklı sütunları buraya ekleyebiliyorsun. Direkt tıkladığımda bu dörtlü konteyner yapısı geldi mesela gösterdiği gibi. Bu artı işaretin olayı o. Sadece hızlı bir şekilde konteyneri ekliyorum. Şablonu az önce anlattım. Burada da Elementor AI ile oluştur var. Dediğim gibi eklenti ilk yüklediğinde bir hesabını bağlamanı istiyor. Sen bunu buradan da bağlayabilirsin. Hesabınla bu siteyi ikisini bağlayıp buradaki Elementor AI özelliğini de kullanabiliyorsun. Elementor AI özelliğini anlatmayacağım çünkü Elementor AI ile bir site yapacağız. O da ayrı bir video olarak gelecek bu kısım çünkü birazcık detaylı. Yine hapa buradan bu ortadaki şablonlar kısmından bu bizim oluşturduğumuz şablonlar. Bu en sağdaki bizim oluşturduğumuz şablonlar. Burada sayfa alanı var. Burada da sayfalara sahibiz. Bak çoğunun üzerinde pro yazıyor zaten. Sağ üstte pro yazıyor. Ama pro yazmayan şöyle bir şablonum varmış mesela. Şöyle de bir şablon varmış. Sayfa varmış. Bunları da ekleyebiliyoruz ama az önce bahsettiğim mailinle siteyi bağladığında bunları ekleyebiliyorsun. Bunu da bir kapatayım. Şurada bir tane de şey vardı. Bloklar vardı. Aynı mantık bloklarda da geçerli. Burada direkt tüm ortadaki burada direkt tüm sayfalar var. Burada sadece bloklar var. Bu blokları kategorize de etmişler. Mesela neyi seçelim? Bir header. Header seçelim. 3, 6, 9 tane header şablonu var ama hepsi de pro'ymuş. Yani hiçbirini kullanamazsın ki zaten. Galeriye bakalım. Ya çoğu pro. Tabi başlarda bu kadar değildi ya. Her şeyi pro yapmışlar kardeşim. Yani istiyorsan pro'da alıp bunları deneyebilirsin yani. Tamam bunları geçtik. Widget'lar anlatıldı. Bu gördüğümüz ekranlardaki tüm olaylar anlatıldı. Şu yapıyı da kapatayım. Bir de bu site ayarları var. Elementor'un şurada en başta gösterdiğimiz site ayarları kısmı var. Bir de buraya gireceğiz. Burada başka girmem gereken bir konu var mı? Yok. Bir de buraya gireceğim. Site ayarlarını anlatacağım ve Elementor'un kullanabileceğimiz, öğrenmemiz gereken tüm ayarlarını bitirmiş olacağız. Bak site ayarlarına geldim. Burası bizim sitemizin ayarları. Şimdi burada birazcık bir şeyler var. Global renkler. Yani nedir global renkler? Bizim default standart olarak böyle 4 tane iğrenç rengimiz var. Elementor'un getirdiği çok kötü renklerimiz var. Bunları kullanmayacağız tabii ki. Bizim oluşturduğumuz sitede kullanmamız gereken kaç tane renk kullanmamız gerekiyordu? Yani en fazla farklı marka rengi olarak 2 adet veya hadi 3 adet, hadi 4 de olsun. En fazla 3-4 adet renk kullanmamız gerekiyor. Bunları da direkt buradan ekleyebiliyoruz. Mesela bir ana beyaz tabii ki hani beyaz rengi bir ana beyazım olacak. Beyaz olarak adını verdim. Şuradan rengini seçtim. Tamam mı? Bir adet de siyah ekleyelim. Yani beyazla siyah bu 3-4 maksimum 3-4 rengi katmıyorum bu arada. Çünkü beyaz da siyahtır yani bunlar. Onlardan mesela marka rengi bir olsun. Bu da nedir? Şöyle bir yeşildir. Tamam mı? Böyle bir yeşil olmasın. Şöyle bir güzel bir turuncu yapalım ya. Şöyle bir sarımtırak. Şöyle bir sarı olsun. Neyse tamam bu detaylara çok boğulmayalım. Şöyle bir marka rengimiz olsun. Bunları bu şekilde belirtebiliyoruz. Peki bunları tamam burada belirttim okeydi ben bunları nasıl kullanacağım diyorsam bu bize hız katan özelliklerden bir tanesi. Bu değişiklikleri ayarlayalım. Sonrasında düzenleme alanına geri dönelim. Şuraya bir tane içerisine bir tane başlık atayım. Tamam böyle bir başlık attım. Bu rengi işte o az önce belirlediğim sarı rengi var ya sürekli o renk kodunu buraya yapıştırmam gerekmiyor. Başlığı seçtiğimde metin rengini alanından bak burada global ayarlar var şurada. Bu global renkler burada. Renklerde. Bak buraya geldi zaten marka rengi. Az önce bizim eklediğimiz sarı rengi burada. Tıkladığımda hop sarı burada. Bu avantaj bu. Hemen onun altında global yazı tipleri de vardı. Onun mantığı da aynı. Bu tipografide. Bu da global yazı tipleri de eklemedik tabii ki. Eklediğimizde burada gözükecek. Şimdi ekleyelim ama tekrar buraya dönüp göstermeyeceğim. Burada gözükecek. Yani orada eklediğimiz tüm düzenlemeler burada hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ben buraya gelip mesela bu rengi şöyle gelip şuradan beyazı veya işte az önce
ayarladığımız şu sarıyı bulmaya çalışmıyorum veya şuraya renk kodunu yazmaya çalışmıyorum. Direkt buraya gelip buradan tık diye seçip o rengi, o yazı tipini burada belirtebiliyorum. Oranın mantığı bu. Şimdi tekrar site ayarlarına gelelim. Global renkleri burada anlattım. Tabii burada kullanacağın bütün renkleri buraya ekleyebilirsin istediğin kadar. Sonrasında geri geldim. Yazı tiplerindeki mantık tamamen aynı. Burada kendi verdiği 4 tane yazı tipi var. Biz kendimizin istediği bir yazı tipi daha ekleyebiliriz. Mesela bu yazı tipi başlıklar olsun. Başlıklar yazı tipi olsun. Bu yazı tipinin detaylarını da belirtebilirim. Ailesi Poppins olacak dedim, seçtim. Boyutu tüm başlıklarım atıyorum 42 olacak. Dedim, büyüttüm. Bak şu alt tarafta da gözüküyor zaten. İşte ağırlığı başlıklar kalın olacak filan, böyle olacak gibi bütün detayları ayarlayabiliyorum. Dönüştürme hepsi büyük harf olacak filan. Satır yüksekliği, harf aralığı biraz daha boşluklu filan tarzında bütün düzenlemeleri buradan yapıp bunu ayarlayabiliyorum. Bu başlıklarım oluyor. Sonrasında bunu kaydettiğimde az önce gösterdiğim yine tipografi kısmından o global yazı tiplerine tıkladığımda başlığı seçip hadi gidip yine yapalım. Mesela bu açılsın bir tabii. Bu başlık olacak. Burada tipografiden global yazı tiplerini seçip başlıklar olarak seçtiğimde hop burada gözükecek. Ama biz bunun ayarını satır yüksekliğini 10 yaptığımız için çok kötü olmuş. Tamam, şunu gidip onu tekrar düzeltelim. Anlatırken de hataya sürüklemeyelim, tamam mı? Dur bakayım. Başlıklar şu şeyi kaldıralım. Şu satır yüksekliği 10 değil de 0 yapalım. Ha, tamam şöyle. Böyle kalsın, tamam. Yani oradaki mantık da bu. Yazı tiplerinin olayı da bu. Yazı tiplerini yine en başta eklemeyi unutmayalım ki düzgün gözüksünler. Sonra tipografi. Şimdi diyeceksin ki yazı tipiyle tipografinin ne farkı var? Burada niye iki tane farklı alan var? Genel yazı tipleriyle niye tipografi? İki tane niye alanımız var, değil mi? Bu şu. Bu burada Elementor'la eklediğim başlıklarda bu az önceki olayı kullanabiliyoruz. Ama bu tipografilerde mesela onu da gösterelim. Şuraya geleyim. Buraya da bir adet metin düzeltici attım, tamam mı? Metin alanımız oldu. Şöyle biraz metinimiz olsun. Şurada da bir tane başlık yapalım. Bak bu başlık. Bu metindeki mesela şu alan paragraf olarak seçili. Ama burası bu başlık olarak seçilecek ve başlık 2 olsun. H2 olsun. Ama bak bu başlık bu şekilde gözüküyor. Böyle gözükmüyor. İşte buralardaki düzenlemeleri de bu site ayarlarına gelip tipografi alanından yapıyoruz. Bu neydi? Başlık 2 idi, yani H2 olarak ayarlamıştık. Şuradaki H2'ye geldiğimde ben bu rengi yine sarı yapalım. Bak ne oldu? Sarı oldu. Sarı oldu. Bu sarı oldu. Sonrasında tipografisinde başlıklar olarak değiştirdim. Ama burası da başlık. Yani düzenleme bu şekilde de düzenlendi. Anladık mı? Yani bu metin düzeltici içerisinde bir H1, H2 olarak verdiklerimiz genel olarak sayfalarda değil de blok içeriklerinde bu şekilde. Blok içeriklerinde bu tarz yapılabiliyor. Bunları değiştiriyor buradaki ayarlamalarda. Yine bunların hepsini H1, H2, H1'den başlayıp H6'ya kadar bütün düzenlemeleri yapabiliyoruz burada. Buradaki olay da bu aslında sadece. Aynen. Düğmeler. Düğmelerde işte bizim buton. Yani butonumuz. Her bir butonu teker teker yapmamıza gerek yok bu özellikle beraber. Burada bir adet buton şöyle yapalım. Yine buradan çıkalım. Gösteri kaydedip ve çıkalım. Şurası gitmesin çünkü. Şuranın altına bir adet buton ekleyelim. Şu düğmemizi ekleyelim. Tamam. Bizim standart düğmemiz bu. Buraya gelip şimdi bu düğmeyi, standart düğmemizi değiştirmeye başlayalım. Bu düğmenin tipografisi, dedik ki bu da Poppins olsun ama biraz belirgin olsun. 20 olsun. O metinin boyutu büyüdü. Poppins oldu ve 20 piksele kadar büyüdü. Sonrasında bu arka plan yeşil olmasın. Arka plan türü klasik. Arka plan türü bizim sarı olsun. Dedim, hop gelmedi çünkü çıkıp baktığımda düzelecek burası. Metin rengi yine beyaz olsun. Buradan da seçelim. Beyaz olsun. Siyah seçtiğimde gözükecek mi bakalım. Siyah seçtiğimde de siyah oldu, tamam mı? Ama beyaz seçelim bunu. Bu düğmenin kenarlık yuvarlaklığı da 24 olsun. Hatta bunu 24 değil de tam yuvarlak olması için 100 olsun tüm boyutlarda. Dolgusu da işte sağdan soldan, alttan ve üstten boşluklarını da ayarlayabilirim. Soldan 32, sağdan 32, üstten 16, alttan 16 olarak bu şekilde bir düğme oluşturabiliriz. Arka plan rengini sarı yaptık. Bağlantı vurgusu da
Sarı değil de bu sarının daha koyusu, yani bağlantı vurgusu dedim. Üzerine geldiğimde de oluşacak renk. Şunu kaydedelim ve buraya dönüp bir editöre geri dönüp bakalım bak. Niye olmuyor? Niye olmadı? Yeni bir tane düğme ekleyelim. Aa, niye olmadı ya? Ben bu işi bilmiyorum galiba. Bütün eğitim serisi bir yalandan ibaret miydi şimdi? Şimdi varsayılan renkleri yazı tipleri. Ha, tamam, varsayılan renkleri ve yazı tiplerini devre dışı bıraktım ki zaten. Neyse, burayı tam anlayamadım ama bunun olayı da o. Sanırım şeydi. Bir şu WordPress'e bir geri dönüp en başta bahsettiğimiz şu olaya bir tekrar bakalım. Renklerle yazı tiplerini bir değişikliklere kaydedelim. Sonra bir F5 atalım buraya. Aynen, oradaki olay buymuş. Tamam, bu bizim burada gösterdiği şu renkler, mesela varsayılan renkler dedim ya, şu varsayılan renkler iğrenç renklerimiz. Şu varsayılan iğrenç yazı tiplerimiz. Bunları şu iki kutucuğu seçerek devre dışı bıraktık. Ondan sonra bizim yaptığımız düğmemizde direkt olarak gözükmeye başladı. Bak, üzerine geldiğimde de koyu bir sarı olarak gözüküyor. Tamam. Buranın olayı da bu. Bundan sonra ekleyeceğim tüm düğmeler böyle gözükecek. Görseller. Görsellerdeki mantık aynı. Her bir görsel eklediğimde kenarlık yuvarlaklığı mesela 16 piksel, yani kenarlık yuvarlaklığı neydi? Şuradaki bir ufak oval kısımdı. Bu şekilde ovalliği olabilir gibi veya kutu gölgesi ayarlayabiliriz her bir görsele. Yüklediğimde direkt ayarladığım şekilde karşımıza çıkacak. Form alanları, ya form alanlarını da değiştirebiliriz ama pro olmadığı için buraya gerek yok şimdilik. Elementor Header Footer, bu bizim temanın ayarları. Hello Elementor temasını kurduğumuz için bunlar burada gözüküyor. Buradaki ayarları da çok değiştirmemize gerek yok aslında. Çünkü biz header ve footer'ı kendimiz özel olarak yapacağız. Tamam, site kimliği kısmı önemli, mühim. Bu site kimliği kısmımız bu sitenin adıdır. Yani adı işte, yani kurumsal adımız bizim neyse onu buraya yazacağız. Deneme psikoloji. Atıyorum, psikoloji sitesidir. Anladın mı? Buradaki olayı yazacaksın. Açıklaması da bir slogan varsa sloganı yazarsın ama buraya slogan yoksa da yazmaya da bilirsin. Yanında bir paragraf olarak çıkacaktır. Paragraf olarak değil, pardon, bir alan olarak daha çıkacaktır. Site logosu aynı şekilde sitenin logosunu buraya ekliyoruz. Sitenin simgesi de, yani simge neydi? Şu yukarıda bak bir dünya işareti var ya, dünya işareti. Sitenin simgesi de oydu. Burada çıkacak görseli de faviconu da simge olarak buraya ekliyoruz ki burada gözüksün, güzel gözüksün diye. Bunları kaydedelim. Site kimliği olayı da o kadardı. Arka plan bizim mesela şu an arka plan rengimiz beyaz değil mi? Ama beyaz mı olmak zorunda? Değil. Buradan arka plan rengini siyah yaptığımda tüm sitenin arka planı siyah olacak. Farklı bir arka plan rengi kullanılacaksa tek tek her bir alan için oluşturmaya gerek yok. Buradan direkt seçip tüm arka planı değiştirebiliyoruz. Bunu mobil için de yapabiliyoruz. Tamam, geri geldim. Yerleşim kısmı mühim. Yerleşim bu sitenin yerleşeceği alandır. Genişliğini, içeriğin genişliğini buradan değiştirebiliyoruz. Mesela bizim içeriğin genişliği 1140 olarak standart olarak gelmiş ama hayır kardeşim, ben burayı 1440 genişlikte daha geniş bir içerikte yapmak istiyorum dersek yine tek tek değiştirmekten ziyade buradan ayarlayabiliyoruz. Yine buradaki konteynerların boşluklarını ve aralarındaki boşluğu da buralardan ayarlanabiliyor. Ama dediğim gibi bu container kısmının mantığını ayrı bir video olarak daha detaylı bir şekilde çekeceğim için, çünkü orası ayrı bir dünya. Onu öğrenmek farklı bir olay. Ayrı bir videoda çekeceğim için oralarda anlatırım. Bu kısım, bu mantıkta bu. Kesme noktaları var. Kesme noktaları nedir? Bak, şu ortada masaüstü, tablet ve mobil olarak ayrılmış ya. Bu böyle sadece 3 olarak ayırmamıza gerek yok. Daha fazlası da var. Portre, tablet portresi. Mesela şunu geniş ekran olarak da ayarlayabilirim. Geniş dedim, kaydettim. Yenilemen gerekiyor diyor. Tamam, yenileyelim. Burada geniş ekran seçeneği de gelecek. Bak, daha geniş ekranlar için de böyle bir seçenek gelecek. Daha detaylı bir responsive ayar yapmak istiyorsak buradaki site ayarlarında neredeydi? Yerleşimin altındaki kesme noktalarını ayarlayabiliyoruz. Geniş ekranı geri kaldıralım. Ve bu kesme noktalarının kesileceği, yani değişeceği noktaları da buradan piksel olarak değiştirebiliyorum. Bak, bunlar ne anlama geliyor biliyor musun? Mobil portre kesme noktası 767 diyor. Yani 767 piksele geldiğinde ve aşağısındayken mobil, şu mobil kısma geçecek. Buradaki tasarıma geçecek diyor. Burada kesilecek. 767 ile
1024 arasında ise tablette gözükecek. Şurada gözükecek. Dikey tablet oluyor bu tabii ki. 1024. 1024'ün üstünde de üstü sayılar piksellerde de geniş ekran masaüstü ekran olarak gözükecek. Bu kesme notlarını da değiştirebiliyorum. 1024 değil de burayı 991 olarak da yapabilirim. 767 mobil için yüksek bir rakam deyip burayı atıyorum 600 yapabiliyorum. Yani anladın mı? Bunları da manuel olarak değiştirme imkanı sunuyor ama değiştirmesek de olur çünkü bunlar standart ölçülerdir yani. Bunları bir kaydedelim. Yeniden başlayacak. Şunu kaldırdım çünkü tamam. Oranın olayı o kadardı. Ne kaldı geriye? Hafif kutu. Hafif kutu neydi? Ya bu hafif kutuyu açıkçası bilmiyorum ya. Yani yapmadım. Hiç değiştirmedim burayı. Hiç bakmadım da ne olduğunu. O yüzden oraya geçtim. Demek ki çok da önemli değilmiş. Tamam. Sayfa geçişleri. Bu da Pro'nun özelliğiydi. Doğru. Sayfa geçişleri de bir Pro özelliğiymiş. Bu da şu. İşte ana sayfadan iletişime tıkladım. İletişime geçerken ki o dümdüz beyaz ekran yerine orada bir dönen çark işte veya nokta nokta gibi tarz geçişleri buradan yapabiliyorduk ama Elementor'un Pro özelliğiymiş o da. Özel CSS dediğim gibi burası da Pro özelliği. Ek ayarlarda bizim buraya gönderiyor zaten. Tamam, bunları da yapmıştık. Tamam, şunları da kapattım. Buradaki ayarlarda bu kadardı. Site ayarları kısmı da bu kadardı. Bakalım şöyle bakalım bir şeyler unuttuk mu? Hiçbir şey unutmadık. Bütün ayarları yaptık. Bütün ayarları yaptık. Elementor nedir? Nasıl kullanılır? Ayarları nelerdir? Site ayarları nelerdir? Genel olarak ayarları nelerdir? Hepsine teker teker baktık. Bu videonun konusu bu kadardı. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Gayet de açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Anlamadığım bir nokta vardır. Sorabilirsin, yorumlara yazabilirsin. Belki sonraki videolarda değiniriz. Dediğim gibi Elementor AI ile web site yapma diye bir video gelecek. Sonrasında bir adet de Elementor Container, Flexbox bunların detaylı videoları gelecek. Sonraki videolarda görüşürüz. Bu video bu kadardı. Videoya beğeni atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun.